Ben doktorumu bitirdikten 15 sene sonra akademiye geçebildim. Bu yasaklar benim hayatımda 15 yıla mal oldu. O dönem Türkiye'nin işte bu çalkantılı dönemleri, fakat dediğim gibi bir özgürlük ortamı var. Bu özgürlük ortamında biz platform olarak Kürtlerle, seküler feminist kadın dernekleriyle, sol feminist kadın dernekleriyle, sendikalarla, hatta eşcinsel gruplarla bir sürü eylem yaptık. Bir sürü toplantıya katıldık. Bir sürü insanı tanıma şansımız oldu. Ben bunu büyük bir kazanım olarak görüyorum hayatımda. Yani insanlara, çünkü kitapta okuyup öğrenebilirsiniz ama tanımak ve dokunmak ve onu dinlemek, arkadaş olmak insana çok şey öğretiyor. Kıyamıyorsunuz artık o arkadaşınıza. Hiçbir şekilde, yani onun zarar görmesini istemiyorsunuz. Erkek ayrıcalıklarını dinin bir gereği sayan çok ataerkil bir din anlayışı var. Çok ataerkil de bir yaşantımız var. Yani erkekler bu yorumun değişmesini istemiyor. Çünkü o yorum onlara çok fazla ayrıcalık tanıyor ve çok fazla hak veriyor. Yani mesela bugün Türkiye'de boşanmadan şikayet ediliyor. Ama kadınların boşanma isteğinden şikayet ediliyor. Yani ben diyorum, eğer Türkiye'de gerçekten samimiyseniz boşanma meselesinden, o zaman Diyanet şöyle bir fetva yayınlayacak. Diyecek ki klasik İslam hukukuna göre erkek boş ol dediği zaman kadın boşanıyor ama biz kabul etmiyoruz mahkemede. Ancak boşanabilirler. Bunu bir desin bak, yani böyle bir fetva versin. Yok, Diyanet fetva veriyor. Telefon mesajıyla boşanabilir. Hani sen boşanmanın çok karşısındaydın? Hayır, sen kadınların boşanmak istemesinin karşısındasın. Ha, şöyle de görüyorum. Bazı kadın arkadaşlarla konuşuyoruz. Bu yorumu çok benimsiyorlar ama kendi hayatları tamamen başka. Peki diyorum, sen niye o zaman öyle yaşamıyorsun? Ama bu özel bir şey. Bu diyor benim baskın karakter olmamla alakalı diyor. Kendisine o hakkı görüyor. Onları ihlal etme hakkını. Ama başka kadınlara görmüyor. Feministlerle de ilişkimiz aslında biraz şeyli oldu. Sıkıntılı oldu. Biz onların yaptığı her toplantıya katıldık. Katılmaya çalıştık. Öğrenmeye çalıştık bakış açılarını, nasıl bakılıyor vesaire. Fakat onlar hiç memnun olmuyorlardı bizim katılmamızdan. Mesela şeyler yapılıyor, işte workshoplar yapılıyor, atölye çalışmaları. Ya söz alıyorsun, bir şey söyleyeceksin. Yani birdenbire ortalık buz kesiyor. Şimdi bu ne diyecek? Herkes bir geriliyor. Hele bir başörtüsü üzerine bir şey söylediyse eyvah, tamam, yandın. Mesela ben şunu çok düşünmüşümdür. Bunu feminist arkadaşlarla da çok tartıştım. Ya siz kadınlar için bu kadar iyi şeyler söylüyorsunuz. Bu kadar iyi şeyler istiyorsunuz. Bunun için de mücadele ediyorsunuz. Peki niye kadınlar sizin yanınızda değil? Yani bizim yanımızda değil. Benim de yanımda değiller. Niye acaba? İşte bunun üzerinde çok fazla düşünmüyoruz. Kullandığımız dil olabilir mi acaba? Ya da her şeyin en uç noktasını istemek. Yani mesela ailede şiddetin engellenmesini istiyoruz ama aynı zamanda aile kurumuna karşı da bir antipati belirtiyoruz. Ama Türkiye'de kadınlar çoğunlukla aile içinde yaşamayı tercih ediyorlar. Onlar için evlenmek, gelinlik giymek, bir kocasının olması bir hedef yani. Sen şimdi bir kadının bütün doğrularını yanlışlarsa niye itibar etsin? Şöyle diyeyim, yani bizim feministlerin çoğu sol kökenden geldikleri için, yani ailenin işte aileyi yani önemsiz bir şey. Ondan sonra hatta kadın için en çok ezildiği yer vesaire gibi tanımlarla aile aleyhine bir tutumları var. Bu feministlere olan güveni Türkiye'de zayıflatıyor. Yani bunlar zaten öyle kadınlar dediği zaman onun başka söylediği de saf dışı kalıyor. Radikal feminizmin, yani aileye, cinselliğe yönelik eleştirileri, yani kadınlar cinsel açıdan özgür olsunlar, istediklerini yapsınlar. Ya bu Türkiye'de tutabilecek bir tez değil. Çünkü böyle yaşayan kadınlar o kadar çok bedel ödüyorlar ki hayatlarında. Ve kadınlar bunu görüyorlar. Ve bu bedelin ödenmeye değecek bir şey olarak görmüyorlar bu özgürlüğü. Ama siz bütün şeyinizi bunun üzerine kurduğunuzda, yani en iyi kadın, en özgür kadın, en çok erkekle çıkan kadın diye bir şey yaparsanız ayrı dünyaların insanı oluyorsunuz. Sizin söylediklerinizle itibar etmiyorlar. Ki bir de kadınların
bu batılı feminizmin bütün yerel kadınlara yaptığı bir şey var. Yerelde yaşanan yani kadınlar hep mi ezilerek yaşıyorlar? Hiç mi bir strateji üretmediler? Hiç mi kendileri için bir şey yapmadılar? Bunu değersizleştiriyor bu batılı feminizm. Yani yok, biz bilmiyoruz mesela. Annelerimiz ne yapıyor? Anneannelerimiz ne yapmıştı? Bu bilgiyi biz bilmiyoruz çünkü merak etmiyoruz. Çünkü onlar bizim gözümüze cahil, okumamış, erkek baskısına maruz kalmış kadınlar. Öyle miydiler? Hep mi öyleydiler? Hiç mi bir güçleri yok? Bir de şu da tabii şöyle de bir şey var. Ben hep diyorum arkadaşlar, bugün kullandığımız her bir hak, yani şu okula gitme meselesinden çalışma hakkına kadar, şuna kadar, bunların arkasında çok büyük bir kadın mücadelesi var. Bu hakların hiçbiri ihsan edilmedi. Her şeyi bizden önceki kadınlar çok büyük çabalarla aldılar. Yani onun için lütfen en azından buna saygı duyalım dediğimde şunu görüyorum. Kimsenin bu tarihten haberi yok. Böyle bir şey olduğundan haberi yok. Kadınlar kadınlara düşman olduğunda daha çok alkışlanıyorlar. Daha çok işbirlikçi moduna giriyorlar. Ama tabii bir de muzdarip kadınlar var. Onlar da feminizmi hep batılı, dış bir şey olarak gördükleri için, yani oradan kendilerine bir çözüm bulabilecekleri ümidinde değiller. İslam'dan çözüm bulmaya kalkıştığınızda o zaman, yani İslam'ı biz hep fıkıhla eşitlediğimiz için onu çok fazla şey yapamıyorsunuz. Oradan kendinize çözüm üretemiyorsunuz. Yani ürettiğiniz çözümler de çok fazla kıymet bulmuyor. Niye? Mesela diyelim şöyle bir çözüm var. İslam fıkhına göre bir kadın evinde hiçbir iş yapmak zorunda değil. Çocuğunu bile emzirmek zorunda değil. Bunu uygulayabilen bir tane kadın var mı? Bu hep söylenir. Yok. Çünkü siz böyle yaptığınızda kötü anne, kötü eş, kötü gelin, her şeyin en kötüsü olmakla yaftalanırsınız. Dolayısıyla onlar kadının yararına olabilecek şeyler zaten hayata geçemiyor. Kadının zararına olacak şeyler adetleşmiş, gelenekleşmiş bir şekilde hayata geçiyor. Buradan çıkmanın yolu İslam'ın farklı farklı yorumlarının olabileceğini, zaten olduğunu göstermek, kabul etmek ve yeni yorumların kapısını zorlamak. Ben bir değişimin olduğunu, fakat insanların yani söyleme, eleştiri getirmekten kaçındığını görüyorum. İslam'ın kesinlikle otoriter bir şeye dönüşmemesi lazım. Yani daha doğrusu yani yönetildiğimiz siyasi atmosferin otoriter olmaması gerekiyor. Bir takım yorumlar hep böyle ayrıcalık kazanıp, bir takım yorumlar hep sapkınlıkla suçlanırsa, evet, insanlar ikiyüzlü bir hayata mahkum ediliyorlar. Öyle diyelim.